Hocam ağrıları dindiriyor, işte sinirlere müdahalelerle, radyo frekans yöntemi var değil mi hocam? Evet. O kadar önemli ki hocam bak, yani ağrı o kadar önemli ki. Yani insanın hareket kabiliyetini engelleyen en önemli şeylerden biri bu. Çok ve doğru. longevity biliyorsun, ben çalışıyorum Tabii. ve longevity dediğimiz şey hareket. Hocam disk bir daha tamir edilmiyor mu ya? Yırtığı gitmiyor mu bir daha? Yeni tedavi yöntemleri. Çok güzelmiş. Bu etkili. Erken dönemleri çok etkili. İyi dinleyin. Yaşlanmanın 2 tane faktörü var. Bunlara dikkat ederseniz, kilo almazsanız ve hareketliliğinizi korursanız bu işi götürmek mümkün. Değerli takipçilerimiz efendim merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen kanalı takibe alınız, videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Yorumlarınızı ve sorularınızı iletin. Ben hepsini takip ediyorum. Şimdi bugün hem genetik konuşacağız, hem epigenetik konuşacağız, hem uzun yaşam konuşacağız, hem sağlığımızı, hem ağrıları, hem sporu, her şeyi konuşacağız bugün. Değerli konuklarım benimle birlikte, hemen takdim edeyim. Profesör Doktor Alp Yentür, algoloji uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sizin kanala ara sıra konuk sunucu olarak katılıyorum, misafir oluyorum. Bugün de siz benim misafirimsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ve daha önce çok keyifli bir sohbet yapmıştık. Bu sohbetler devam edecek. Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu, hoş geldiniz. Longevity, genetik, epigenetik, biohackerlık uzmanı. Her şey var. Her şey var. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Davet için de çok teşekkür ederim. Ben Seninle teşekkür birlikte ederim. olmak, hocam sizinle çok Ben mutluluk teşekkür verici. ederim. Şimdi neyi konuşacağız biliyor musunuz ki? Yani algoloji alanı, Alp hocamızın alanı, ağrılarla ilgili bir uzmanlık alanı. Şimdi onun kanalına da bir göz atın lütfen. Çünkü o da çok soruları yanıtlıyor. Bu alanda nedir, ne değildir, tedavi yöntemlerinin çeşitleri nelerdir, hepsini anlatıyor sizlere. Şimdi biz bugün biraz şunu birleştireceğiz. Acaba bel fıtığı en çok size başvuran hastalar, bel fıtığı teşhisi konanlar, boyun fıtığı teşhisi konanlar, işte omuz ağrıları olanlar vesaire. Nereden başlayacağız biliyor musunuz? Acaba çocukken bizim bel fıtığına yatkınlığımız anlaşılabiliyor mu artık bu genetik taramalarda? Nedir, ne değildir? Ya da çocukları spora yönlendirirken nasıl yönlendirebiliriz? Buralardan başlayacağız. Bakalım nasıl devam edeceğiz? Buyurun hocam. Valla Kaan çok hocam. güzel bir yerden başlayacağız. Çünkü artık teknoloji, bilimin geldiği noktada birçok şeyin cevabını biliyoruz. Fakat bu cevabı verebildiğimizi halkımız bilmiyor. Evet. Burada bir sıkıntı var. O yüzden senin gibi programlar çok kıymetli. Çok. Öğreniyor insanlar bu şekilde. Şimdi yurt dışında, özellikle Çin'de, Amerika'da çocuk yaşta spora başlayacak bütün insanlara, çocuklara bir genetik test yapılıyor. Sporcu genetiği. Tamam. Şimdi bu sporcu genetiğinde özellikle sen söyledin ya hani böyle işte ağrılara, sakatlanmalara, bunların yatkınlıklarını algılayabiliyoruz, anlayabiliyoruz. Nasıl anlıyoruz biliyor musun? Nasıl Şimdi bak anlıyoruz? düşün. Şimdi genlerimiz kemiklerimizin gelişimini, kıkırdaklarımızı, bağ dokumuzu, bunların gelişimini değil mi sağlıyor? Evet. Şimdi bunlarda bazı varyasyonlar oluyor. Herkesin geni aynı değil. Tabii. Dolayısıyla bendeki bazı varyasyonlar beni güçlü kılarken, ki beni zayıf kıldı, o yüzden bel fıtığı olduk. Şimdi hocam Onu konuşacağız. ben onu hazır soracağım gelmişken hocam. buraya hocama soracağım yani. Onu hocam Evet, ne evet. yapacağız diye. Tedavi olur mu? Bakalım Aynen nasıl öyle olur? yani. Bir tedavilik durumda mıyım diye. Beni güçlü kılarken, zayıf kılarken diyeyim. Tamam. Seni mesela güçlü kılıyor ki sen de tenise başlayacaksın o yüzden. Öyle bir ders alma niyetim vardı ama şu an sorular içerisindeyim. Evet, ben de tenisten Konuşacağız onu. sakatlanan biri olarak yani dolayısıyla genetik haritana, genetik yatkınlıklarına bakarak senin ne kadar güçlü bir bağ dokusuna sahip olduğun, kemik ve kıkırdak, iskelet sistemine sahip olduğun, kas sistemine sahip olduğunu önceden söyleyebiliyoruz ve yatkınlıklarını, neye yatkınlıklarını ama dikkatini çekiyorum. Tamam. Özellikle yaralanmalara. Mesela diz yaralanmasına. ilginç. Mesela işte bel yaralanmasına. Mesela sırt yaralanmasına, menisküs dediğimiz yaralanmalara yatkınlığını bulabiliyoruz. Ve böylelikle sadece bunu da bulmuyoruz. Şunu da diyebiliyoruz. Şu spora yatkın. Mesela sprint sporlarına, daha patlamalı Patlayıcı. sporlara, patlayıcı sporlara
yatkın olabiliyor. Bazen daha takım sporlarına, daha böyle daha az patlamalı sporlara, mesela maraton sporlarına. Çünkü orada akciğer kapasitesinin de aynı şekilde önemi var biliyorsun. Kardiyovasküler yeterlikler, kas yatkınlıkları. Bunların hepsine evet cevap verebiliyoruz. Çok ilginç değil mi hocam, Alp hocam? Evet, ben de bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Yani daha öncesinden bunu tespit etmek çok enteresanmış. Kesin demiyoruz tabii ama Hayır, bu zaten Tabii, bir şey. bir risk Yani haritası. genetik haritada hayatınızda karşılaşabileceğiniz bir riski Tabii, ortaya koyuyorsunuz. tabii. Tabii çocuk spor yapacakken de çocuğu doğru branşa yönlendirmek Kesinlikle. için çok kıymetli. Belki de çok ciddi sakatlıkların önüne geçecek de Tabii bir- şimdi düşünsene, bir futbolcunun yetişmesi nereden baksan 15-20 sene alıyor. Tabii. Şimdi bu 15 yıl çocuk yetişiyor, 15, 16, 17 yaşında, hop 18 yaşında sakatlanıyor. Dünya yıldızı olabilecekken Aynen. yani nice Ronaldo, nice Messi eleniyor. Doğru. Bir şey sorabilir miyim Kaan hocam? Ronaldo'nun genetiğine bakmışlar mı? Çok merak ettim. Tabii ki. Yani Ronaldo'da yapılmamış bir test yok. Dünyada bildiğimiz testlerin belki hepsini süper adam Ronaldo'da mı? uygulanmış. Evet, süper adam. Gerçekten mi? Ronaldo'nun zıplamasına kadar, Ronaldo'nun zıplayışı, topa uzanması ne kadar hepsi biliyorsun onun ne kadar Müthiş. yükseğe sıçradığını. Evet, Bacak kasları, kalfları, özellikle işte normal bacak kasları, bunların kuvveti, bunların orantısı, momentumu, bunların hepsine bakılmış. Genetik de dahil. Ve gerçekten adamın neredeyse süper adam olduğu gerçekten ortaya çıkmış. Bu gerçekten hani şey değil, bilimsel olarak başarısını neden sağladı? Tabii ki çalışma var, azim var, Ya bunun hepsi var. yani büyük bir disiplin Ama- var tabii. Koşalım hocam. İstediğimiz kadar koşalım. Hüseyin Bolt kadar koşabilir miyiz? Doğru tabii. Koşamayız. Mümkün mü? Değil Evet. tabii ki. Hadi sen 10 Genetiğimiz yaşından aynı değil. çocuğunu başlat. 10 yaşından itibaren koşsun. Hüseyin Bolt olabilir mi? İşte genetik yatkınlıklar Hüseyin Bolt'u Bolt dakika. yapıyor. Bir şey soracağım burada hocam. Şimdi Tabii. genetik haritasına baktık. Oradan bir süper adam çıkarabileceğimizi anlar mıyız? İşte Ronaldo gibi. anlarız. Vay. Mevzu bu zaten. O yüzden Çin'de şu anda olimpiyat sporcuları hazırlanırken fiziksel yatkınlıklarına ve aynı zamanda da genetik yatkınlıklarına bakılıyor. İnanılmaz. Evet, çok önemli. Zaten bir önceki videomuzda izlemediyseniz mutlaka izleyin Kaan hocamla. Artık hani genetik haritaya bakma değil, genetik haritayı önden oluşturma meselesine da Geliyoruz. geldi insanoğlu, Evrileceğiz. yani seçilmiş Tabii. genetiklerle bireylerin Tabii. dünyaya gelmesini sağlamak gibi. Yapay rahim de yapıldı hocam. Evet, Oo. şimdi yavaş yavaş onu da geliştiriyorlar. Yani bu bizim için önemli. Çünkü hocam ileri yaşlarda biliyorsun işte hocama gidiyoruz. Hocam ağrım var, bel ağrım var. Mesela sizin var. Bana gel yani işte. Hocam şimdi Ne ben oldu? tenis oynarken sakatlandım. Tenis oynarken. Bir de bir şey soracağım. Hocam bu sakatlıklar bir kere de çıkıyor. Yani bir kere bir hareket yapıyorsun ve ondan sonra hayatın bitiyor mu? Şimdi o sakatlığın tipiyle alakalı bir şey. Şimdi diskle alakalıysa, diskte yırtılma olduysa tabii o yırtılma geriye dönüşü olan bir şey değil. İşte bendeki durum. Ama o sakatlık orada bir kas spazmından olduysa kas spazmı çözülür. Anlatabiliyor muyum? Yani Bir burada bir geri dönüşü olmayan bir problem varsa ya da olmamasıyla alakalı bu. Hocam ne yaptınız siz? Hocam Tenis ben bir oynarken hareket ne yaptım. yaptınız? Servis atarken Ha. bana çok nazar değdirdiler. Hocam ne güzel servis atıyorsun, ne güzel servis. Ben de gaza gelip Siz iyi servis. miydiniz? İyiydim. Fena değildim. Tenis. Güzel servis atıyordum. Hatta istersen göstereyim. Çok memnun Ne oldum. yaptığımı göstereyim Yani hocam. bel nasıl etkileniyor Nasıl onu. sakatlandığımı Evet. göstereceğim. Şimdi özellikle şunu da istiyorum zaten Tamam, söylemek. B kısmında da göreceğiz şimdi. Şimdi özellikle neden sakatlandığımızı Sonra hocamız... da bel fıtığında bakalım algoloji alanında size Tabii. tedavi var mı soralım Tabii. Alp hocam. Zaten benim için önemli olan ben bedava tedavi almaya geldiğim için. Beni özellikle tuttular buraya getirdiler. Dediler ki hocam şeye gir, programa gir. Anlatın hocamıza, derdinize Hocam, derman olsun. Şimdi dedim. şöyle bir hareketi var. Normal topumuzu tutuyoruz, tamam mı? Çizgiye basmadan, tamam mı? Şu şekilde topu atıyoruz havaya. Tamam. Topu havaya attığımız zaman şu şekilde bir duruşu vardır. Tamam mı? Şöyle durdun. Yan duruyorum dikkat Evet, edersen. evet. Ve daha sonra raketim burada. Şu hareketle bak dönüşü dikkat ettin mi? Belde epey bir Şu dönüş şekilde. oldu tabii. Bak. Hareket şuradan başlıyor. Bak.
Çok güzel Vücutla anlattın. bir dönüş var ve bel dönüyor. Evet. 1. 2. Tamam. Bir de backhand pozisyonu var. Şu. Tamam. Ama onun şeyi şu. Bak. 1. Ayak attın. Hazırlık. Bak. Ne kadar döndüm. Görüyor musun bak? Orada da bel epey bir Şimdi yön alıyor. bu. Ben şimdi sormak istiyorum hocam. Ne var yani sizde hocam? Ne oldu bundan sonra? Bu Sen benim. satarken böyle Bu ne oldu? Benim diskimi yırttı. Eyvah. Hocam şimdi onu soracağım ben. Hadi soralım. Bu hareket midir diski yırtan? Şimdi bir şey söylemek zor tabii. Tam buna bağlamak ama şimdi gördüğüm hareket devamlılığıyla alakalı olarak bu tip bir hareket normalde çok fazla disk sıkıntısı yaratmaması gerekir. Sebebi diskin problem yaratması için, ya daha doğrusu diskin yırtılması ya da fıtıklaşması için omurgaların arasındaki diskin omurgaların paralelliğini bozması lazım. Yani paralelken istediği kadar basınç olsun sonuçta öne doğru ya da arkaya doğru kaymaz. Daha çok da tabii kaymasıyla alakalı bu. Bu vertebraların, omurgaların açılanması lazım. Neden ağır kaldırırken dikkat edin diyoruz. Yani eğilerek ağır kaldırmayın, çömelerek kaldırın. Çünkü öne doğru eğilirseniz bu açı şu hale geliyor. Basınçla da buradaki aradaki disk öne doğru itiliyor. Bu tost makinesindeki peynir gibi. Yani açıyı tam paralel yapmazsan, tam düz basmazsan dışarıya doğru kayıyor bir tarafa doğru. Şimdi burada önemli olan bu bel probleminde belin düz olması. Yani Hep böyle düz. hangi hareketi Bu şekilde. yani şu paralelliği koruyabilmek önemli ki o harekette aslında paralellik korunuyor. Yani çok şey olmuyor ama burada başka bir şey oluyor. Bir makaslama gibi bir hareket var. Evet, bir makaslama var. Aynen şöyle bir hareket Evet. oluyor. Şimdi o tabii o şeyi ne derler diskin dış kısmında bu anülusta yırtığa sebep olabilir mi? Olabilir. Bir şey söylemek zor. Ama burada daha sıkıntılı problem esas büyük ihtimalle eklemlere daha fazla yük biniyor. O omurgalar arasındaki faset eklemlere. O hareket onu zorlayan bir hareket. Kasları da zorlayabilir. Bir de tabii bunun zıplaması var. Onu yapmadım ben. Zıplayıp öne doğru tek ayakla Tabii düşme var. o sırada o Evet. paralellik bozulur mu? Bir şey söylemek zor. Muhtemel. Dikkat et buna. Yani evet. Ama sonuçta yani çok böyle fizyolojik bir hareket değil. Kaslar zayıfsa, bel çevresindeki ve karındaki Evet, kaslar zayıfsa Evet. bu her zaman sıkıntı yaratabilir. Aslında işte- O zaman yani burada bir kere dediğim gibi çok abartmadan yavaş yavaş işe başlamak lazım. Tamam. Bir de şey önemli tabii burada. Yani ısınmadan yapmak Evet, tabii. ya da işte. bu çok önemli. Öyle mi yaptınız hocam? Neler yapmadım, neler yapmadım ya. Hocam. Hocam disk bir daha tamir edilmiyor mu ya? Yırtığı gitmiyor mu bir daha o anülüsün? Ya yırtıldıktan sonra tabii o geriye dönüş olan bir şeydi. Burada şöyle şeyler var. Yani yeni tedavi yöntemleri. İşte egzozom eskiden kök hücre enjeksiyonları yapılırdı. Şimdi egzozom yapılıyor. Egzozom nedir hocam? Egzozom da bir tür kök hücre enjeksiyonu gibi düşünün. Burada yenilemeyi sağlayan bir uygulama diyeyim. Bunların etkili olduğu söyleniyor ama hiçbirisinin daha böyle bilimsel şeyi tam net değil bu. Bir klinik Ama çalışmalar falan. Peki hocam- zararı olmayan bir şey olduğu için yaptırılabilir yani bu Anladım. şey açısından. Anladım. Sizin biz kanalımızdaki yayınlarımızda konuştuk. Nükleoplasti olmaz mı Kaan hocamıza? Olabilir. Yani daha doğrusu İsterseniz biz de burada benim videoda da anlatalım bu videomuzda nedir nükleoplasti olabilir. diye. Evet, şimdi belki buradaki fikri de nedir olsun. yani belki fikrimiz olsun. Kaan hocamın şu andaki haline, şikayetlerine bakınca olabilir gibi geliyor. Sebebi de şu. Tabii MR'ını görmek lazım. Tabii. Disk çok fazla yerinden çıkması, yani yırtılıp da ekstra yani epidural aralığa taşmadıysa, çıkmadıysa ekstrüde deniliyor buna. Yerinden çıkan disk haline gelmediyse hafif bir bombeleşmede lazer nükleoplasti etkili olur. Çünkü o nükleosu biraz suyunu uçurarak lazerle büzülmesini sağlıyorsun. O dışarıya doğru bombeleşen kısım da geriye çekiliyor. Ya çok güzelmiş. Bu etkili. Erken dönemleri çok etkili. Erken Çok güzel. Sizin ne kadardır sorun? Benim de galiba hocanın dediği gibi bana öyle dediler çünkü yani hafif bombeleşme. Yani O- çıkma var dışarı Bombeleşmeler ama de ekstrüde önemli. olmamış Ekstrüde dediler. değilse Evet. etkili olur bunlarda. Evet. Bence Bir güzel bakın. bir buluşma oldu. Evet Böyle bir gözden geçirirsiniz. Hocam bir bakacağız o zaman yani. Ama şikayetleriniz önemli tabii. Şimdi her Evet. Şikayet var. Ne? bombeleşen fıtık Mesela ne şikayet? Ya şimdi mesela bacağıma vuruyor arada. Bazen kalçama vuruyor ağrı.
Bu kadar, başka bir şikayet olmuyor ama arada geçiyor tabii yani. Hissetmiyorum Yani arada. sürekliliği yoksa Yok, sürekli bir şey yok. yani durup dururken yaptırmaya gerek yok böyle bir şeyi. Çünkü bu da invazif bir tedavi Anladım. biçimi ama bu ağrı sürekli hale gelirse o zaman Bir yapılabilir. tehlikesi var mı bu arada? Bu şey? Yok, risk yok. Sonuçta diskin içine girip yani tabii burada diskittir bilmem ne falan gibi relatif şeyler var ama Mutlaka vardır, çok değil mi? sık karşılaşılan Ha. bir şey değil açıkçası Okey, bunlar. güzel. Bu iyi oldu Peki bunu bir şey öğrenmek. soracağım. Onu yaparsanız tenis oynayabilecek mi Kaan Tabii. hocamız? Hocam o Hocam. zaman tamam yani. O zaman kesin olalım yani. Çünkü ya bak bir şey söyleyeceğim. O kadar önemli ki hocam Güzel. bak. Yani ağrı o kadar Şimdi- önemli ki. Yani insanın hareket kabiliyetini engelleyen en önemli şeylerden biri bu Çok ve doğru. longevity biliyorsun ben çalışıyorum Tabii. ve longevity dediğimiz şey hareket. Kesinlikle. Yani her de hareket orada bereket. Ne kadar hareket o kadar sağlık, uzun yaşam. Ama işte Evet. ağrınız varsa Yapamazsın. o hareketliği Ben de tenisi kısıtlıyor. bırakmak zorunda kaldım işte. Belki işte şimdi Belki tekrar Alp başlayacağım. hocamız Yo, doğru sayesinde gerçekten düşünüyorum şu anda. Belki Tamam. bir veteran şampiyon güzel yetiştirilir. bir Tabii ya, öyle olmaz yani. Evet. Öyle diyorlardı hocam yani. ama yani, bir olabilir. hırslı oynuyoruz galiba. Çok bir hırs var ki Onu o biraz hırs zaten törpüleyiz bitirdi. Neyse seni yetiştiririm en kötü. Peki, hocam bana evet, lütfen. Ders verirseniz çok sevinirim. Güzel. Şimdi hocam şöyle ağrı meselesini çok biz Alp hocamla detaylıca konuşuyoruz. Sizinle de böyle bir örnek vaka olarak konuşmuş Evet, olduk çok ama iyi oldu. hocam ağrıları dindiriyor işte sinirlere müdahalelerle radyo frekans yöntemi var değil mi hocam? Evet, evet, tabii. Nükleoplastiden biraz önce bahsettik ama radyo frekansı da bir anlatabilir misiniz? Mesela omuz ağrıları üzerinde onu konuşmuştuk. Yani tabii omuz ağrılarında da kullanılıyor. Boyunda da. Yani bu bir tedavi biçimi. Sonuçta radyo dalgasıyla uygulanan bir tedavi. Bunun da çeşitleri var. Bir tanesi ağrıya sebep olan sinirlerin yakılması. Bu sinirin yakılması herhangi bir fonksiyon kaybına sebep olmuyor. Sadece ağrı ileten bir sinir olduğu için sonuçta ağrı duyusunu ortadan kaldırıyor. Başka bir yöntemi var. Düşük dozda vererek, bu arada bir manyetik alan yaratarak sinirin nükleusuna, çekirdeğinde bir değişime sebep olup ağrı algılamasını azaltan, oradaki enflamasyonu azaltan çeşitli yöntemleri var bunun. Mesela omuzda eğer yırtık, kırık falan gibi bir şey yoksa enflamasyonlarda Bu tedavi fibromiyalji dedikleri şeyi tedavi edebilecek bir şey mi yok, bu? öyle bir şey. Fibromiyalji Ha. çünkü yaygın vücut ağrısı anlamına Ha, geliyor. anladım. Böyle bir şey. Her tarafta bir kas ağrısı var. O farklı Anladım. bir şey. Böyle nokta nokta ağrılar değil mi bunlar? Mesela Evet. omuzda şurada ağrım var. Omuzumda ağrım var. İşte. Tamam. Ya da işte şurada kulunç deriz Ya ya. şöyle kulunçum var. Kulunçum var. Evet. Gibi. Güzel. Bence bu da çok önemli. Kesinlikle. Boyunlarda tabii. İnsanın şeyi yani bir yaşam Radyo- şeyini arttırıyor. Aynen öyle. Yaşam kaliteniz artıyor. Yaşam sevinciniz artıyor. Ya öyle Çünkü gerçekten ağrıyla ya. yaşam sevinci de kalmıyor bir noktadan sonra. Tabii Evet. Alp hocam ağrıları bitirdi ama sonra işte nüksetmemesi için dikkat edilmesi gerekenler var. Özellikle bel fıtığı, boyun fıtığı meseleleri. Orada da sürdürülebilirlik konusunda değil Evet, mi? Yaşam evet, kalitesini evet, yukarı evet. taşıma Şimdi- konusunda şimdi ben onu dönelim şöyle- Kaan hocama. Ben onu şöyle anlatmaya başlıyorum. Çünkü şimdi bunu ben anlatmaya başlayınca bana diyorlar ki Ne diyorlar? ya hocam diyorlar siz şimdi hani işte işinizi kaybettiniz sağa sola saldırıyorsunuz diyorlar, tamam mı? Bak şimdi bu neden? İğneler çıktı ya şimdi, zayıflama iğnesi. Evet. Şimdi zayıflama iğnesi var diye şimdi biz bunu laf ettiğimiz zaman diyorlar ki ya hocam ne oldu, müşterim mi? Ya benim müşterim yok arkadaşlar. Ben bilimsel konuşmaya gayret eden bir adamım. Şimdi ikincisi şimdi İlaç yaptın, iğne yaptın, kiloyu verdin. Geçen gördüm yine bir arkadaş 20 kilo verdim böyle gurur duyuyor falan, tamam mı? Şimdi dedim ki ya birader sen verdin de o 20 kiloyu. O alışkanlıkları edinmemişsin, yine yiyeceksin, yine o 20 kilo Hadi gelecek. geçmiş Yani bu olsun. ve hızlıca gelecek. Çünkü vücut kaybettiğini hızlıca alır. Doğru. Tamam mı? Şimdi sen o alışkanlıkları edinmeden, yani beslenme alışkanlığı geliştirmeden, egzersiz alışkanlığı geliştirmeden, doğru beslenme alışkanlıkları geliştirmeden. Şimdi bana diyor doğru beslenme, herkes aynı şeyi anlatıyor. O GTT baktınız mı siz ya hiç hayatınızda? Yemekten sonra kan şekeriniz ne kadar yükseliyor biliyor musunuz? Bilemezsiniz. Ben Çoğu bilmiyorum. insan bakmıyor çünkü. Evet. Çoğu insan bakamaz. Hastanede bakması lazım. 75 gram glukoz içirecekler sana. 2 saat sonra 140'ın altında mı diye bakacaklar. CGM kullanıyor musun, sürekli glukoz ölçen araç? Kullanmıyor musun? O zaman 24 saat glukozunun ne yaptığını bilmiyorsun kanında. Doğru. Bak sana bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar burada beni iyi dinlesinler. İyi dinleyin. Yaşlanmanın 2 tane faktörü var. 1. 1. Kortizol, stres.
Yaz Çok. oraya. Stres. Halbuki hiç yok bizde, evet. 2. Şeker. Ve kortizol şekeri de arttırır. Evet. İnsanı yaşlandıran şekerdir. Şekerlenmektir, tamam mı? Aa. Şeker arttırır. Hemoglobin A1C'ye neden bakarlar biliyor musun? Çünkü eritrositler vücuttaki ilk şeker emici süngerlerdir. İlk onlar emer. Vücutta şeker arttığı zaman ilk ona gider. İşte o yüzden ilk onu görürüz. Sonra kan glukozunun dengesi bozulur. Birkaç yıl sonra bir bakarsın açlık glukozun da bozulmuş. Bak açlık. Ondan sonra HOMA-IR falan böyle insülin gider. dengeler. 5 sene sonra da diyabetim diye gezmeye başlarsın. Eyvah. Kim biliyor bunu? Kimse bilmiyor. Şimdi iğne yapmakla geçmiyor bu iş. Yeme alışkanlığını O düzelteceksin. kadar haklısın. Yeme alışkanlığını düzeltmediğin sürece akşamları yine başladın, hop kuru yemişini götürüyorsun. Akşam gene hop kebapları götürüyorsun. Hop köfteler, pideler. Ama olsun, sonra yine iğne var. İğne var. İşte Olmaz mı? olmuyor. O şekilde olmuyor Niye? işte. Niye Ne oluyor? olmuyor Çünkü her pik, her glukoz piki, her insülin piki, her glukoz patlaması vücutta ne yapıyor? İşte bu deformasyona, yaşlanmaya neden oluyor. Organların da yaşlanıyor. Bu sonsuz değil. Sonsuz Ya. rejenerasyon yeteneği yok. Hocam siz hekimsiniz. Doğru mu? Doğru. Ben hekim değilim. Bak bunları anlatıyorum. Şimdi demesinler bana hocam nereden biliyor? Hekim hocam burada. Doğru mu hocam? Yanlış mı söylüyorum? Evet. Doğru. Dolayısıyla alışkanlık edinmek gerekiyor. İğne yapacaksan yap. O beni ilgilenmez. Uzmanın söylemiştir. Hekim bak. Hekimim ne diyor burada? Diyor ki nükleoplasti yaparım sana, gel diyor. Tamam diyor. Ben güvenir giderim şimdi. Anladın mı? Tabii. Hekimin dedi ki endokrinoloğun dahiliyecinin dedi ki ben kardeşim GLP vereceğim sana. Senin durumun buna layık. Verir. Tabii ki verir. Kullanacaksın, o ayrı. Ama kullandın. Yaşamını da Sonra değiştireceksin. yaşamını da değiştireceksin abi. Tabii. Yaşamı Doğru. değiştirmeden tekrar aynı yere gelirsin. Aman ne nasıl olsa yeni iğne var. Değil. Bir daha aynı şeyleri yaşadığın zaman o kilo alırken, tekrar kilo alırken vücudunda oluşan enflamasyonu nasıl yok edeceksin? Enflamasyon iğnesi var mı? Anti-enflamatuar bir iğnemiz var mı hocam? Ya. Yok. Bu da yaşlanma demek. Valla bunlar da altın değerinde bilgilerdir hocam. Altın değerli. Çok teşekkürler. Tabii. Ama biz bunu İşte söylediğim zaman Ağrısız kızıyorlar. yaşam Evet. içinde Alp hocamın önerileri var. Bel, omurga sağlığı vesaire. Onları da konuşuyoruz. Değil mi hocam? Var mı eklemek istediğiniz? Hızlı onu da alayım. Valla hocamın dediği gibi en önemli şey hareket. Hareketsizlik kere en kötüsü ve kilo. Fazla kilo. 2 tane olay var burada. İnanılmaz. Hayatı çok etkileyen. Bunlara dikkat ederseniz, kilo almazsanız ve hareketliliğinizi korursanız bu işi götürmek mümkün. Kesin. Beslenmenizi düzenlerseniz, Kaan hocamı veya Alp Yentur hocamı takip ederseniz, bilgilenmeye devam ederseniz, bizim kanalı takibe alırsanız size çok katkısı olacaktır. Çok teşekkür ederim. Ben Kaan teşekkür hocam ederim. sağ olun, Alp Yentur hocam sağ olun. Size de çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum. ederim. Çok Size de mersi. teşekkür ediyorum. İyi ki oradaydınız. Bence çok keyifli oldu. Çok hem kompakt hem hap gibi bilgileri aktardığımız bir Tabii. yayın oldu. Tabii. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Lütfen videomuzu beğenin, sorularınızı, yorumlarınızı iletin. Ben ayrı ayrı da konuk alıyorum. Yine birlikte de ağırlarız. Her iki kıymetli ismi. Onlara da sorularınız varsa bana yazın, sorarım bir sonraki videoda. Hoşça kalın.